Selamünaleyküm. Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için muhteşem bir yemek tarifi vereceğim. Patlıcan dolması. Şerit şerit keselim, aralarını dolduralım. Öncelikle leğenimize suyumuzu koyalım. İçerisine 1 yemek kaşığı tuz atalım. 2 tane bostan patlıcanı. Normal patlıcandan da yapabilirsiniz. Baş kısımlarını aldık, kök kısmına. Ortadan ikiye keselim. Çok lezzetli bir yemek oluyor. 2 tane yeterli. Kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Uzun şeritler halinde keselim. Hem doldurması çok kolay, hem görünüşü muhteşem. Şekli harika oluyor. Şeritler halinde kestik gördüğünüz gibi. Tam dibine kadar indirmedik. Ayırmayalım keserken. Bütün patlıcanlarımızı aynı şekilde kestik. İç harcını hazırlayalım. 350 gram dana kıyma, 1 tane soğan. Soğanımızı rendeleyelim. İçerisine 3-4 tane sarımsak rendeleyelim. Sarımsak sevmiyorsanız koymayabilirsiniz ama çok lezzet veriyor. Çok da güzel yakışıyor. Benim sarımsağı biraz bol koydum. Sevmiyorsanız koymayabilirsiniz ya da az koyabilirsiniz. Baharatlarım kimyon, karabiber, kekik, pul biber, tuz. Elimizle güzelce yoğuralım. İçerisine un koyalım. 1 yemek kaşığı un. İçerisine un koymamızın nedeni dağılmasını önleyecek. Kıymamızın birbirine tutmasını sağlayacak. İç harcımızı yoğurduk. Patlıcanlarımızı sudan çıkaralım. Kurulayalım. Bir havlu kağıtla suyunu alalım. Yağ koyduğumuz zaman sıçramasın. Güzelce kurulayalım. Aralarında su kalmasın. İçlerini açaraktan dolduruyorum. Bir elimizle tutalım, bir elimizle dolduralım. Çatalla doldurması daha kolay, elinizle daha zorlanırsınız. Çatalla daha güzel içe geçiyor. İçerisine doğru bastırarak dolduralım. Aralarını bu şekilde açarak dolduralım. Bol bol koyalım. Kenarını köşesini düzeltelim. İç dolmayan yerleri dolduralım. Boş kalan yerleri dolduralım. Görüyorsunuz bu şekilde doldurduk.
O şekilde kabak da doldurabilirsiniz. Çok güzel olur. Çok da lezzetli olur. Patlıcan sevmiyorsanız kabağı da aynı şekilde doldurabilirsiniz. Kabak, patates. Şeritlerimizi biraz derin çizersek doldurması daha kolay olur. İçini açması. Üzerindeki kıymaları sıyıralım. Patlıcanlarımı doldurdum. Tavama yağ koyuyorum. Patlıcanları ters tarafa gelecek şekilde koyuyorum. Yağ sıcak olsun. Yağ sıcak olmazsa patlıcan yağ çeker. Hiç güzel olmaz. Güzel de kızarmaz. Bol yağlı bir patlıcan olur. İki tane spatula ile çevirelim. Yağımızı ziyan etmiyoruz. Daha sonradan çıkaracağız. Yemeklere kullanacağız. Alt üstü güzelce kızarsın. Kızaran patlıcanlarımızı alalım. Yağını süzdürerek alalım. Tabağımıza koyalım. Görüyorsunuz çok güzel kızardı. Yağımız fazla yanmadığı için yemeklere kullanabiliriz. Eğer fazla yandıysa yağınız atık kutusuna koyabilirsiniz. Patlıcanımızı çıkaralım. Kızardı. Benim yağım yanmadı, gördüğünüz gibi dumduru rengi var. Tavamıza koyuyoruz patlıcanlarımızı. Ben tencerede yapacağım. İsterseniz fırına koyabilirsiniz. Kenarlarına domates koyarsınız, biber koyarsınız. Bir taraftan sosunu yapalım. Bir yemek kaşığı domates salçası. İçerisine su ilave edelim. İçerisine yağ koymuyoruz. Patlıcanlarımız yağda kızardığı için yağa gerek yok. Patlıcanlarımızın üzerine aralarına koyalım.
Bu şekilde yapıp fırına da koyabilirsiniz. Ocağıma alıyorum. Kapağını kapattım. Patlıcan dolmam pişti gördüğünüz gibi. Yanına pilav ya da çorbayla servis yapabilirsiniz. Çok güzel pişti. Doku testi yapalım. Çok sıcak görüyorsunuz. Pamuk gibi oldu. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.